Bugün sizi, aşkın, güzelliğin ve tutkunun dünyasına götürüp, güzeller güzeli Afrodit'le tanıştıracağız. Tanrıça Afrodit, antik Yunan mitolojisinin büyüleyici ve gizem dolu karakterlerinden biridir. Onun güzelliği ve cazibesi, sadece ölümlüleri değil, tanrıları bile etkisi altına almıştı. Afrodit, binlerce yıldır sanat, edebiyat ve popüler kültürde bir sembol haline geldi. Peki herkesi büyüleyen tanrıça hangi güçlere sahipti ve hangi mitolojik olayların öznesiydi? Gelin, aşkın ve güzelliğin sembolü Afrodit'in mitolojik yolculuğuna birlikte çıkalım. Afrodit, genellikle kanatlı tanrı Eros'un eşlik ettiği güzel bir kadın olarak tasvir edilir. Nitelikleri arasında bir güvercin, elma, deniz kabuğu ve ayna bulunur. Klasik heykel ve fresklerde genellikle çıplak olarak tasvir edilen Afrodit, Yunan mitolojisinin en etkileyici ve en gizemli tanrıçalarından biridir. Güzelliği, aşkı, arzu ve doğurganlığı temsil eder. Efsanelere göre Afrodit'in doğumu, tanrıların ve insanların kaderini etkileyen bir olaydır. İki yaygın doğum hikayesi vardır. İlki Hesiodos'un Theogonia adlı eserinde geçer ve burada Afrodit'in gök tanrı Uranos'un kesilmiş cinsel organının denize düşmesiyle oluşan köpüklerden doğduğu anlatılır. Bu nedenle adı köpüklerden doğan anlamını da taşır. Diğer hikayede ise Afrodit, Zeus ve Dione'nin kızı olarak betimlenir. İkinci hikaye, özellikle Homeros'un İlyada destanında geçer. Büyük Olimpos tanrılarından biri olan Afrodit, Yunanlıların popüler ve şiirsel inançlarında aşk ve güzellik tanrıçasıydı. Hesiodos'a ve Homeros'un Afrodit ilahisine göre, köpüklerden yükselen tanrıça, önce Kitera adasına yaklaşmış, oradan Kıbrıs'a gitmiş, hatta deniz kıyısında yürürken ayaklarının altında çiçekler yeşermiştir. Eros ve Himeros onu diğer büyük tanrıların meclisine götürmüş, tanrıça göründüğünde hepsi hayranlık ve aşkla büyülenmişler ve onun eşsiz güzelliği herkesin onunla evlenmek istemesine neden olmuştur. Afrodit'in doğumuyla birlikte denizden kıyıya çıkışı, mitolojide çok sık tasvir edilen sahnelerden biridir. Çoğu sanat eserinde ve şiirlerde, Afrodit bir deniz kabuğunun üzerinde çıplak halde betimlenir ve bu ikonografik görüntü sanat tarihine, Venüs'ün doğuşu olarak geçmiştir. Afrodit yalnızca fiziksel güzelliğiyle değil, aynı zamanda baştan çıkarıcı gücü ve insanları kendine aşık etme yeteneğiyle de ünlüdür. Afrodit, Hera ve Athena ile birlikte Paris'in altın elma hikayesinde yer alır. Paris'in güzellik yarışmasında tanrıçaların arasından Afrodit'i seçmesiyle, Truva Savaşı'nın başlamasına neden olan olaylar zinciri, tetiklenir. Afrodit'in güzellik kemeri, kendisini çekici kılan en önemli simgelerinden biridir. Bu kemer sayesinde, diğer tanrıları ve ölümlüleri kolayca etkileyip hislerini ortaya çıkarabilir. Bu kemerin cazibesi karşısında hiçbir canlı veya tanrı direnemez. Afrodit'in aşk hayatı da mitolojide çokça işlenmiştir. Resmi olarak demirci tanrı Hephaistos'la evli olsa da, Afrodit birçok mitolojik karakterle ilişki yaşamıştır. İstemeyerek yaptığı bu evlilik boyunca tanrıça, kocasını Ares'le aldatır. Afrodit ile Ares'in birlikte olmaları meşru bir ilişki değildi. Çünkü Afrodit, çirkin ve topal tanrı Hephaistos'la evliydi. Bütün tanrıçaların en güzeli olan Afrodit'i elde etmek isteyen Ares, ona kıymetli armağanlar sunuyordu. Demirci tanrı Hephaistos, demirhanesinde çalışırken Ares, Afrodit ile ilişki yaşıyordu. Özellikle geceleri gizlice Afrodit'in yanına gelirken, ansızın gündüzün gelmesinden de çok korkuyordu. Dünyada olup biten her şeyi gören Güneş'in, onları görüp Hephaistos'a haber vermemesi için, bir genci kapıya gözcü olarak bırakıyordu. Bir sabah bu genç uyuyakaldı ve görevini yapamadı. Parlak gözlü Güneş, ufuktan doğarken Ares ile Afrodit'i birlikte gördü ve görür görmez bu durumu Hephaistos'a bildirdi. Bunun üzerine Hephaistos intikam planları yapmaya başladı. Bunun için görünmez bir file yaparak karyolanın üzerine geçirdi. Yine bir gün, Hephaistos saraydan ayrılır ayrılmaz Afrodit'in yanına gelen Ares, hiçbir şeyden şüphelenmeden yatağa girdi. Fakat, yatağa girer girmez, tuzaklanmış görünmez file kendi kendine büzüldü ve ikisi de içinde kaldı. O zaman kendilerini bekleyen sonun ne olacağını anladılar. Gerçekten de biraz sonra topal demirci tanrı Hephaistos kapıda göründü. İntikamını almak için odanın kapılarını açtı ve onları bütün tanrılara gösterdi. Tanrılar Ares ile Afrodit'i file içinde yakalanmış görünce, hepsi birden kahkaha atmaktan kendilerini alamadılar. Nihayet, hiddeti geçen Hephaistos, tanrıların da ısrarı üzerine onları çözdü. Büyük bir utanç yaşayan Afrodit,
Kıbrıs adasına kaçmak zorunda kaldı. Ares ise, kapıda gözcülük yapma görevini unutan ve güneşin doğduğunu haber vermeyen genci, horoza çevirerek Trakya dağlarına çekildi. O günden beri horoz, insanlara güneşin doğmasını haber vermeye mahkum edilmiştir. Afrodit'in ölümlü sevgilileri de olmuştur. En bilinen ölümlü sevgilisi Adonis'tir. Afrodit, Adonis'i görür görmez ona aşık olur ve onu saklaması için Persephone'ye verir. Fakat Persefone, zamanla büyüyüp yakışıklı bir genç olan delikanlıya vurulmuştur ve onu geri vermek istemez. İki tanrıça arasında kavga çıkar. Zeus araya girer ve Adonis'in 4 ay Afrodit'in, 4 ay Persephone'nin yanında kalmasına karar verir. Geri kalan 4 ay ise onun kararına bırakılmıştır. Adonis, kalan 4 ayda Afrodit ile olmayı seçer. Adonis bir gün avlanırken tanrıça Artemis'in korumasındaki bir yaban domuzunun saldırısına uğrayarak ölür. Onun ölümünden kendine pay çıkaran Afrodit, Zeus'tan onu geri getirmesini ister. Ve buna çok üzülen Afrodit, üzüntüden güzelliğini kaybetmeye başlayınca, tanrılar Olimpos dağının zirvesinde toplanırlar ve Adonis'e yeniden can verirler. Adonis can bulduğunda hava ısınmış, çiçekler açmaya başlamıştır. Bu nedenle, mitolojiye göre Adonis, çiçekli ve güzel baharın temsilcisi olarak görülür. Afrodit'in diğer bir ölümlü sevgilisi Ankhises'tir. Afrodit, bir Frigya prensesi gibi davranarak onu baştan çıkardı. Ancak daha sonra gerçeği açıkladı ve ona Aeneas adında bir oğulları olacağını söyledi. Afrodit, Ankhises'e eğer herhangi birine çocuğunun annesi olduğunu söylerse, Zeus'un onu yıldırımıyla vuracağı konusunda uyarmıştı. Ancak Ankhises, onun bu uyarısını dikkate almadı ve farklı anlatılara göre Zeus'un yıldırımıyla vurularak kör oldu ya da öldü. Afrodit'in sembolleri arasında güvercin, elma, deniz kabuğu, aynalar, kuşlar ve gül bulunur. Güvercin, aşk ve sadakatin sembolü olarak Afrodit'le özdeşleşmiştir. Aynı zamanda nar, elma gibi meyveler de onun bereket simgesi olarak görülür. Afrodit, hem doğurganlık, hem de aşkın güzel yanını simgelerken, aynı zamanda arzu ve kıskançlığın yıkıcı gücünü de temsil eder. İnsanların tutkularına yenik düşmelerini sağlayarak, onları trajik olaylara sürükleyebilir. Afrodit aynı zamanda, Truva Savaşı'nın en büyük kışkırtıcılarından biri olarak görülür ve bu olayda yapılan seçimler binlerce kişinin ölümüne sebep olur. Ayrıca, birçok mitolojide Afrodit'in kıskanç bir karaktere sahip olduğu, bu nedenle de bazen acımasız olduğu belirtilir. Örneğin, Afrodit'e güzellikte rakip olan ya da onunla boy ölçüşmeye kalkışan ölümlü kadınlara uyguladığı ağır cezalar sıkça anlatılır. Afrodit, Roma mitolojisinde Venüs adıyla ortaya çıkar ve Roma'da çok saygı görür. Özellikle Jules Caesar'ın Venüs soyundan geldiğine inanılır. Ve bu inanç, Roma İmparatorluğu'nun temellerinin dayanağı olarak gösterilir. Venüs, Roma'da doğurganlık, bolluk ve bereketle ilişkilendirilmiş, tarım ve ticaretle uğraşanların koruyucu tanrısı olarak tapınılmıştır. Venüs tapınakları, Roma İmparatorluğu boyunca pek çok şehirde bulunur. Afrodit'in mitolojisi, Yunan edebiyatı, sanatı ve dini ritüellerinde geniş yer tutmaktadır. Pek çok efsane ve mitolojik karakterle bağlantılı olarak şekillenmiştir. Yunan mitolojisinde aşk, arzu, doğurganlık ve güzelliği simgeleyen Afrodit, her ne kadar güzel ve çekici görülse de, onun hikayelerinde entrika ve ihanet gibi derin unsurlar da yer alır. Şimdi Afrodit'in mitolojisini detaylandıran bazı önemli mitoloji ve hikayelerden kısaca söz edeceğiz. Afrodit'in doğumuyla ilişkilendirilen iki mitolojisi bulunur. Bunlardan birincisi Uranos'un kanından doğumudur. Bu, Afrodit'in daha çok doğaüstü bir varlık olarak kabul edildiği doğum mitidir. Hesiodos'un Theogonia adlı eserinde, gökyüzü tanrısı Uranüs'ün, oğlu Kronos tarafından cinsel organının kesilerek denize atıldığı ve sonrasında denizden dalgaların köpükleri arasından Afrodit'in doğduğu anlatılır. Denizden dalgalar arasından köpükler içinde doğuşu, onu doğanın doğurganlığı ve bereketle bağlantılı olduğunu gösterir. Afrodit'in denizden kıyıya çıkışı, yumuşak ve ılık bir atmosferle tasvir edilse de, onun doğumunu, doğrudan şiddet ve intikam ile bağlantılı bir olay şekillendirmiştir. İkinci doğum mitolojisine göre Afrodit, Zeus ve Dione'nin kızıdır. Bu hikaye Homeros'un İlyada destanında geçer ve Afrodit'in diğer tanrılar gibi bir ebeveyn ile bağlandığı bir anlatıdır. Dione, eski Yunan mitolojisinde tanrıça anlamına gelir ve Afrodit'in annesi olarak görülerek, onun tanrısal bir soydan geldiğine işaret edilir. Bu hikaye ile Afrodit'in ölümsüzlüğü ve tanrılar arasındaki yeri, daha belirgin bir şekilde vurgulanır. Şimdi de Truva Savaşı'nda Afrodit'in rolüne bakalım. Deniz perisi Teytis,
Tesalya'daki Mirmidonların kralı Peleus ile evlendiğinde, düğüne tüm tanrılar davet edilmişti. Sadece biri hariç, o da, anlaşmazlık tanrıçası Eris'ti. Bu küçümsemeye sinirlenen Eris, davet edilmemesine rağmen düğünde ortaya çıkar ve kalabalığın arasına, üzerinde düğünün en güzel kadınına yazılı bir elma fırlatarak ortalığı karıştırır. Athena, Afrodit ve Hera, bu ödülü kapmak için birbirleriyle yarışacak ve Truva Savaşı'na yol açan olayları harekete geçireceklerdi. Üç güzel kadının da bu elmayı hak ettiğini iddia etmesi nedeniyle Zeus, Truva Prensi Paris'i hakem olarak atadı. Athena ona bilgeliği, Hera güç ve iktidarı, Afrodit ise sonsuz aşkla birlikte dünyanın en güzel kadını olan Helena'yı vaat etti. Mitolojide üç güzellerin yarışması olarak geçen bu olayda Paris, Afrodit'in teklifini kabul eder ve Afrodit elmayı kazanır. Bu olay, Truva Savaşı'nın başlamasına ve binlerce kişinin ölümüne neden olur. Afrodit'in bu savaşa katıldığı, hatta oğlu Aeneas'ın hayatını kurtardığı söylenir. Afrodit'in mitolojileriyle devam ediyoruz. Pigmalion, Kıbrıs'ta yaşayan bir heykeltıraştır. Yaptığı işte nam salmış, oldukça yetenekli, benzersiz eserler üreten Pigmalion, bir süre sonra insanlardan uzaklaşmaya ve günlerini yaptığı heykellerin arasında geçirmeye başlar. Pigmalion'un insanlardan, özellikle de kadınlardan uzaklaşmasına ve hatta iğrenmesine sebep olan bazı olaylar yaşanır. Amotonte'nin kızları kendilerinin güzelliğini, en güzel kadın olarak bilinen tanrıça Afrodit ile kıyaslarlar. Kızlar kendilerinin Afrodit'ten daha güzel olduklarını iddia ederler ama, tanrıça için bu bir hakarettir. Afrodit bu hakareti işitir ve kendisine yapılan bu saygısızlığı cezasız bırakmaz. Bu üç kızın içine öyle bir şehvet verir ki, yoldan geçerken gördükleri bütün erkeklerle hemen bulundukları yerlerde beraber olmaya başlarlar. İşte bu olay, Pigmalion'un da kadınlardan tiksinmesine ve aradığı güzelliği kendi heykellerinde aramasına sebep olur. Pigmalion bir gün öyle bir kadın heykeli yapar ki, neredeyse gerçek bir insana benzer ve çok güzeldir. Pigmalion da ona sanki bir insanmış gibi davranmaya başlar. Zamanla kendi yaptığı, fil dişinden bu heykele aşık olur. Onu öper, sever ama karşılık bulamaz. Adamın bu sevgisine ve aşkına Afrodit de kayıtsız kalamayacaktır. Pigmalion, yaptığı fil dişi heykelin canlanması için Afrodit'e yalvarır, yakarır. Afrodit de bu adamın yalvarışlarına karşılıksız kalamaz ve ona hayat verir. Pigmalion, heykelinin yanına gidip onu öptüğünde bir heykel gibi donuk olmadığını ve kendisine karşılık geldiğini fark eder. Afrodit, heykeli canlandırmıştır. Pigmalion da böylelikle sevdiği kadına kavuşmuş olur. Afrodit'in gönlünü kaptırdığı tanrılardan birisi de Olimposlu Hermes'tir. Hermes'le Ares'te olduğu gibi gizli bir beraberlik yaşayan Afrodit'in Hermafrodit isminde bir oğlu olur. İsmi, Hermes ve Afrodit'ten gelen Hermafrodit, gizli bir aşkın meyvesi olarak dünyaya geldiği öğrenilmesin diye, annesi Afrodit tarafından, günümüz Kaz Dağları'na, İda Dağı'na gönderilir. İda Dağı'nda perilere emanet edilen ve onlar tarafından büyütülen Hermafrodit, zamanla büyür, güçlenir ve dağlarda, ormanlarda kendi başına dolaşarak zaman geçirmeye başlar. Hermafrodit, yine bir gün böyle geze geze Karya topraklarına, Halikarnassos'a kadar gider. Hava sıcaktır, bunalmış ve susamıştır. İşte o sırada berrak suyu olan, etrafı çiçeklerle bezeli çok güzel bir göl görür. Suyun güzelliğine dayanamayan Hermafrodit, serin sulara atlayıverir. Ama bu gölün Salmakis adında bir perinin gölü olduğunu bilmez. Salmakis, gölde yüzen Hermafrodit'i görünce ona hemen aşık oluverir. Tanrısal güzelliğin karşısında dayanamaz. Hemen yanına gider ve duygularını söyler. Ama beklediği karşılığı bulamaz. Yine de peşini bırakmaz, yanına yanaşır ama, Hermafrodit bu defa daha sert bir karşılık verir. Bu defa Salmakis çok öfkelenir. Onun bu umursamazlığı için tanrılara yakarmaya başlar. Ey tanrılar! Bu genci o kadar seviyorum ki. Lütfen emir veriniz. Ne o benden ayrılsın, ne de ben ondan ayrılayım. Birbirimizden hiç ayrılmayalım. Kimse bizi ayıramasın, der. Bu yakarışlara tanrılar kayıtsız kalmaz ve Hermafrodit'le Salmakis'in vücutları tek bedende birleşir. Aynı bedende hem Salmakis hem Hermafrodit, yani hem kadın hem erkek olur. Ancak Aristopanes'e göre, zamanla tanrılar hem erkek gücüne, hem de kadın zekasına sahip bu bedeni kendilerine karşı bir tehdit olarak gördüler. Ve aynı bedendeki bu iki cinsiyeti birbirinden ayırıp, farklı vücutlara kavuşturdular. Kısaca Afrodit'in Ankises ile ilgili mitolojisinden söz edelim. Troya'nın kral soyundan gelen Ankises'in yakışıklılığı Afrodit'in dikkatinden kaçmaz. Ankises'i İda Dağı'nda görür görmez, ona vurulur.
Ancak Afrodit onun karşısına bir tanrıça olarak çıkmamalıdır. Çünkü Ankhises'in bundan korkabileceğini ya da böbürlenebileceğini düşünür. Frigyalı bir prensesin kılığına girerek ona yaklaşır. Ankhises de Frigyalı bir kız olarak tanıdığı Afrodit'i çok beğenir ve aşık olur. Sonrasında beraber olurlar. Bu beraberliğin ardından Afrodit, gerçek bedenine bürünür. Ankhises karşısındakinin bir tanrıça olduğunu gördüğünde korkar. Afrodit ona doğacak çocuklarının Troyalılara kral olacağını söyler. Bebekleri Aeneas doğduğunda onu büyütmeleri için nimpalara verir. Zamanla genç bir delikanlı olan Aeneas babasını bulur ve onun yanına gelir. Afrodit, insanların bu yakışıklı prensin annesini merak edeceklerini bilir, fakat bunun gizli kalmasını ister. Bu sebeple Ankhises'i, çocuğun annesinin kim olduğu sorulduğunda kesinlikle bir tanrıça olduğunu söylememesi konusunda uyarır. Çünkü Afrodit, Olimpos'ta bu durumun hoş karşılanmayacağını ve Zeus'un bunu cezasız bırakmayacağını düşünür. Artık Aeneas babasının yanında, Troya'da bir prens olarak yaşamaya başlar. Ancak bir gün babası Ankhises, sarhoşken etrafına böbürlenmek için, Afrodit'le beraber olduğunu ve Aeneas'ın da Afrodit'in çocuğu olduğunu söyler. Zeus bu durumu öğrenir öğrenmez bir yıldırımla Ankhises'i çarpar. Ankhises ölmez ama sonraki hayatını kör ve topal olarak geçirmek zorunda kalır. Aeneas ise, Troya Savaşı'nın ardından kentten sağ kurtulanlardan birisidir. Troya'dan ayrılırken yanında oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak uzaklaşır. Afrodit, genç prenslerin, kadınların kalbini kazanmasına yardımcı olmaktan hoşlanıyordu. Başka bir Yunan mitinde, tanrıça Afrodit, Yunanistan prensi Hippomenes'in, aşık olduğu Atalanta ile yapacağı evlilik yarışmasını kazanmasına yardım etti. Atalanta evlenmek istemeyen bir kadındı. Vahşi doğayı keşfetmeyi ve ava katılmayı tercih ediyordu. Babasının ısrarını yatıştırmak için, onu bir yarışta yenebilecek olanla evlenmeyi kabul etti. Ancak bu koşuda başarısız olanlar öldürülecekti. Atalanta'ya aşık olan Hippomenes yardım için Afrodit'e dua etti ve Afrodit onun durumuna acıdı. Hippomenes'e 3 büyüleyici altın elma verdi. Ve ona yarış sırasında elmaları Atalanta'nın önüne atmasını söyledi. Elmalar o kadar güzeldi ki, Atalanta onları toplamak zorunda kalacaktı ve bu da Hippomenes'e öne geçme şansı verecekti. Plan işe yaradı ve Hippomenes yarışı ve Atalanta'yı kazandı. Ancak efsane burada bitmiyor. Hippomenes, Afrodit'e teşekkür etmeyi unuttu ve bu yüzden Afrodit, ona yeni aşkıyla kutsal bir tapınakta sevişme cezası verdi. Ancak bundan haberdar olan Zeus, öfkelendi ve onları aslana dönüştürerek, sonsuza dek tanrıçanın arabasını çekmeye mahkum etti. Güzelliğin, aşkın ve tutkunun tanrıçası Afrodit, yalnızca bir mitolojik figür değil, aynı zamanda insanoğlunun en temel duygularıyla ilişkilidir. Mitolojisindeki hikayeleri, sevginin hem büyüleyici, hem de güçlü yönünü gösterirken, onun karakteri her zaman tutkunun, arzunun ve estetik arayışın bir başlangıç noktası olmuştur. Afrodit'in mitolojileri bize, aşkın sadece romantik bir tutku olmadığını, bazen savaşları başlatan, bazen de barışı sağlayan bir güç olduğunu hatırlatır. Belki de Afrodit'in bize en büyük mesajı, dış güzelliğin yanı sıra, içsel huzuru ve sevgiyi bulmanın önemini vurgulamasıdır. Onun hikayeleri, aşkın insanları nasıl dönüştürdüğünü ve evrensel bir duygu olarak aşkın, bazen kıskançlıkları da yanında taşıdığını hatırlatır. Afrodit'i ve mitolojilerinden bazılarını anlattığım videoma burada son veriyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Mitolojinin büyülü dünyasında başka bir hikayede görüşmek dileğiyle, esen kalın.